Hepinize selamlar. Bugün Hollanda ile ilgili bahsettiğimiz konulara yeni bir tanesini ekleyip bu sefer Hollanda'da yapmamanız gereken şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Hollanda kanalları, müzeleri, laleleri ve bisiklet kültürüyle ünlü. Gerçekten keşfedilmeye değer bir ülke ama bazı noktalarda dikkat etmemiz gerekebiliyor. O da ülkenin getirdiği kendi içerisindeki bazı kurallar diyebilirim. O yüzden isterseniz yapmamanız gereken ve hani Hollanda'ya tatile gittiğinizde dikkat etmeniz gereken 5 şeye birlikte göz atabiliriz. Bunlardan birincisi bisiklet yollarında yürümemek. Biliyorsunuz Hollanda bisikletleriyle ve bisiklet yollarıyla çok ünlü ve bu bisiklet yolları sadece bisikletler için. O anlamda farkında olmadan bisiklet yolunda, kaldırımda yürürken vesaire bisiklet yoluna girebilirsiniz ve bu bisiklet yoluna girdiğinizde bir şekilde uyarılıyorsunuz ve sert bir şekilde uyarılma olabiliyor. Seni son kez uyarıyorum. Seni son kez uyarıyorum. Ve kaldırımlarla da çok karışılıyor bazen. Yani hangisi kaldırım, hangisi yaya yolu, hangisi bisiklet yolu bazen öyle karıştığı yerler var. Bazen de çok belirgin. Bisikletliler kendi içinde oldukça hızlı gidiyorlar ve durmuyorlar. Bir şekilde yanlışlıkla bisiklet yoluna çıkarsanız arkanızdan bir uyarı, bir söylenme, bir kızgın bakış bir şey almanız çok olası. Bazı bisikletliler hele oldukça sabırsız durmadan devam edip size de çarpabilirler. Böyle yaralanmalar da olabiliyor. Bu anlamda şunu söyleyeyim size. Şehirde bisikletler öncelikli, yayalar bile ikinci. Yani bisiklet yolunda yaya çizgisi varsa bile önce bisikletlerin geçmesini bekliyoruz. Sonra yaya olarak biz geçiyoruz diyeyim. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Yayalar için ayrılmış kaldırımlar var. Bu kaldırımlardan yürümeye, bisiklet yoluna girmediğinizden emin olabilirsiniz. Ve bir yerden geçmeniz gerekiyorsa bence çekinmeden, eğer baktığınız bir şey yok, direkt geçin. Çünkü bisikletler sizin hareketinize göre yolunu değiştirebiliyor. Genel olarak bisiklet yoluna dikkat edin diyebilirim. İlk değinmek istediğim nokta bu. Bunun haricinde Hollanda'ya gittiğinizde bence yapmamanız gereken şeylerden bir tanesi de sadece Amsterdam'a gitmeyin. Tamam, Amsterdam çok güzel bir şehir. Kanalları var vesaire ama inanın Hollanda sadece Amsterdam'dan ibaret değil ve ülkenin küçük olmasının sayesinde kısa tren yolculuklarıyla bir sürü başka güzel şehri de keşfedebilirsiniz. Bu anlamda bizim favorimiz olan yerlerden birisi Utrecht kanalları ve tarihi yapısıyla aslında Amsterdam'a benziyor ve Amsterdam'dan daha sakin. Turistik bir yer olmadığı için Hollanda hissiyatını kanallarla birlikte ve daha sakin bir şekilde alabilirsiniz. Rotterdam yine mimarisi ve aslında hareketli bir liman bölgesi. Buna ek olarak Gouda, bu hani peynirleriyle ünlü zaten biliyorsunuz, peynir pazarları var. Ve yani doğru telaffuz edemiyorum ama bu lale bahçelerinin, lale tarlalarının olduğu Keukenhof diye bir yer var. Orası da ilkbaharda özellikle sanırım Mart ayından itibaren burada da çok güzel fotoğraflar ve lale bahçelerini deneyimleyebilirsiniz. O yüzden sadece olaya bence Amsterdam olarak bakmayın. Hollanda'da farklı yerleri de deneyimleyebilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi tren yolculukları gayet uygun bir şekilde ve kısa bir şekilde yapılabiliyor. Bunlara ek olarak üçüncü nokta ise herkesin İngilizce konuştuğunu genel olarak varsayıyoruz aslında Hollanda'da. Çünkü ülke genel olarak yüksek bir İngilizce konuşma seviyesiyle Avrupa'da neredeyse ilk üçte. Yani %85'i %90'ı İngilizce konuşuyor. Evet, Hollandalılar gerçekten iyi İngilizce konuşuyorlar ama bu her zaman herkesin İngilizce konuşmak isteyeceği anlamına gelmiyor. Özellikle küçük kasabalarda yaşlı nüfus arasında İngilizce bilenlerin sayısı bazen az olabiliyor. Bu anlamda tabii daha sempatik olmak için hani işte ne bileyim merhaba, teşekkürler, bunları Hollandaca belki söyleyerek sempati yaratabilirsiniz ya da o an gittiğiniz yerdeki insanlara daha iyi bir sıcak izlenim bırakabilirsiniz. Ve eğer birisi İngilizce konuşmak istemiyorsa zaten zorlayacağınızı zannetmiyorum ama hani bir şekilde tamam deyip bence devam edebilirsiniz. Çünkü başka bir çözüm bularak ya da ne bileyim bir çeviri kullanarak ilerleyebilirsiniz. Bu anlamda da dili de söylemek mümkün. Bunun haricinde dördüncü olarak toplu taşımada çöplerinizi bırakmayın. Hollanda'da toplu taşıma, özellikle tren anlamında söylüyorum, gerçekten sistematik ve bu anlamda temizliğe ve düzene de çok dikkat ediyorlar. Ancak bunun sürdürülebilir olması için aslında herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu anlamda ülke gördüğüm kadarıyla bu kurallara uyuyor. Trenlerde
Otobüslerde ve tramvaylarda ne yapmamamız gerekiyor? Bir çöpünüz varsa çöpünüzü bırakmayın. Otobüslerde de aynı şekilde. Koltukların yanında bazen çöp kutuları bulunuyor ama eğer doluysa ve çöpünüzü yanınızda alıp dışarıdaki çöp kutusuna atabilirsiniz. Ve plastik şişeleri de ayrıca bir geri dönüşüm kutuları var. Oraya atarak aslında çevreye de katkı sağlamış olursunuz. Çünkü burada zaten bu anlamda yani özellikle aldığınız şeyler depozitli bir şekilde aldığınız için bunların bazı marketlerde geri dönüştürülebilir ve aynı şekilde parasını da o depozito ücretini de alabiliyorsunuz. Bu anlamda yani çevre konusunda duyarlı bir ülke olduğu için Hollanda, siz de bu şekilde uyum sağlayabilirsiniz. Ve son madde aslında trenlerde belli başlı vagonların özellikleri oluyor. Yani birinci klas ya da ne bileyim ikinci klas gibi diyebilirim size. Ve hani yani böyle first class dediğimiz tiplerde zaten ayrım var. Bordo renkli koltuklar first class olarak geçiyor ve bazı vagonlar sessiz vagon diye geçiyor. Nedir bu sessiz vagon? Burada konuşmak, telefonla konuşmak, yanınızdaki biriyle konuşmak ya da müzik dinlemek çok hoş karşılanmıyor bu sessiz vagonlarda. O yüzden trene binerken o vagonun sağ üst tarafında kapının üzerinde yazar. Hani sessiz vagon bu diye. Neden böyle bir vagon tipi var? Çünkü bu tip vagonlara ders çalışmak isteyen, kitap okumak isteyen veya dinlenmek isteyen kişiler giriyor. Eğer bu kurala uyulmadığında da gerçekten ben böyle bu konuda bir iki kez uyarıldım ve hani nasıl bilmezsin tarzı bir uyarı şekli vardır. O şekilde uyarıyorlar. Hani burası sessiz vagon. İşte niye telefonla konuşuyorsun vesaire ki ben de bilerek tabii girmedim. Farkında olmadan sessiz vagona oturmuşum mesela. O anlamda buna dikkat edebilirsiniz. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Eğer telefonla konuşacaksanız bence oradaki vagonu değiştirebilirsiniz. Vagonlar arası geçiş var. Ya da fısıltıyla konuşabilirsiniz ya da müzik dinliyorsanız sesini kısabilirsiniz gibi. Bu da benim hani rastladığım yani yapmazsanız daha mutlu olursunuz diyeceğim şeylerden birisi. Genel olarak uyum sağlanması zor bir ülke değil. Her ülkenin kendine göre dinamikleri ve kuralları olduğu gibi burada da bazı kurallar var. Ve hani bu kurallar aslında sizler için de var. Yani gerçekten sessiz bir vagonda dinlenmek istiyorsanız sessiz bir vagona bindiğinizde birinin ses yapması sizi de rahatsız eder. O yüzden kurallara uyduğunuz sürece bence sorun olmayacak. Ve genel bir toparlamak gerekirse dediğim gibi bisiklet yollarında yürümemeye özen gösterin. Amsterdam'ı sadece Hollanda olarak düşünmeyin. Farklı şehirlere de mutlaka zaman ayırabilirsiniz. Dediğim gibi Utrecht ve Leiden'i tavsiye edebilirim. Bunun haricinde dil konusunda dedik. İnsanların çoğu İngilizce konuşuyor ama konuşmayanlar da olabilir. Bu anlamda artık bir şekilde anlaşabilirsiniz. Ve toplu taşımalarda çöplere ve belki sessiz vagonlarda tren sisteminde dikkat edip yani sessiz olabilirsiniz. Özellikle sessiz vagonlarda diyorum ve genel olarak söylemek istediğim noktalar bunlardı. Siz de eğer bu anlamda daha önce Hollanda'ya gittiyseniz ve buna benzer deneyimleriniz ve belki benim atladığım bazı uyulması gereken tarzda diyeceğiniz kurallar varsa yorum olarak paylaşabilirsiniz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.